beslenmede künefe, baklava, kadayıf, kazandibi gibi tatlıları tüketmiyoruz tamam ama hiç mi tatlı yemeyeceğiz diyorsanız bu videoyu sizler için hazırladım. Sisli, puslu, aynı zamanda bir o kadar serin İstanbul sabahından herkese günaydın, iyi pazarlar. Bu hafta konu anlatımlarına ara vererek üzerinde sürekli konuştuğumuz şu ketoyu yeme kısmına geldik. Hazırsanız Keto Ketyosu bu hafta sizlere keto tatlı yapıyor. Ketojenik beslenmede bildiğiniz gibi rafine şekeri ve içinde rafine şeker bulunduran ürünleri tüketmiyoruz. Bununla birlikte 40 yılda bir doğum günümüz oluyor. Arkadaşlarımızla 5 çay için buluşuyoruz. Veyahut da bir kahve sohbetinin yanında yaso 2 çatalda bir şey yemeyelim mi diyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz. Pişirme yok, 5 dakikada hazır, hafif, lezzetli, aynı zamanda da keto. Bu hafta neden konu anlatımlarına ara vererek bir tatlı tarifi çektim? Önce onu anlatmak istiyorum. Zaman zaman bahsettiğim gibi ben Instagram hikayelerimde yediğimi içtiğimi mümkün olduğunca zaman bulduğum takdirde paylaşıyorum örnek teşkil etmesi adına. Bununla birlikte de her sabah ketojenik beslenme ile alakalı bir soru soruyorum. Anket yapıyoruz. Oradan işte cevaplıyorsunuz. Etkileşim oluyor. Bununla birlikte her iki platformda da Instagram'da, YouTube'da onlarca, binlerce takipçiye sahip değilim. Keza herhangi bir ünüm yok, sıradan bir vatandaşım. YouTube kanalım henüz çok yeni, baby bir kanal. 2 ayı yeni geçtik. Tüm bunlara rağmen abone sayısı 400'ü geçince dedim ki Instagram'da eğer ki abone sayımız 500'e ulaşırsa sizlere bir tarif yapayım. Ama ne tarifi yapayım siz seçin diye bir anket açtım orada. Dedim ki keto tatlı mı yapalım, keto ekmek mi yapalım? Sanırım iftardan önce olduğu için onun da etkisi olmalı. Herkes dedi ki tatlı yap. %50'yi geçti tatlı yap diyenlerin oranı. Onun için bu hafta ketojenik tatlı yapıyoruz. Umarım sizler de beğenirsiniz. Lütfen yorum yapmayı ihmal etmeyin ki deneme yanılma yöntemiyle ileride farklı tariflerde elde edebilelim. Tatlımızı yapmaya başlamadan malzemeleri önce tek tek inceleyelim. Malzemelerimizden ilki bir kutu krema. Bu krema hepimizin bildiği marketlerde kutu kutu satılan kremalardan. Ancak bu kremaların yağ oranları farklı. Kiminde %17, %18, bu tarifte kullandığımız %35 yağlı olan, zaten biliyorsunuz ketojenik beslenmede günlük makrolarımızda %70 yağlı besleniyoruz. İkinci olarak labne peyniri kullanıyoruz. Labne peynirlerde geçenlerde denk geldim, laktozsuz olanı çıkmış, onu tercih edebilirsiniz. Ben onunla yaptım, tadı çok güzel oldu. Şimdi ketojenik beslenmede biliyorsunuz biz peynir tüketiyoruz ama ambalajlı gıdaları da aynı zamanda tüketmiyoruz ya. Dolayısıyla hani işte labne peyniri tüketelim mi dediğiniz noktada her zaman tüketmemek iyisi. Neden? Çünkü hani kirli keto, temiz keto diye konuşuyoruz ya. Temiz keto yapmak istiyorsak bir o kadar ambalajlı gıdalardan uzak kalmamız gerekiyor. Ancak ne dedik? Sürdürülebilirlik önemli olduğu için 40 yılda bir kullandığımız labne peyniri de bize ketosisten çıkarmaz. Dolayısıyla kullanabilirsiniz. Sıra geldi meyve bölümüne. Ketojenik beslenmede bildiğiniz gibi kırmızı orman meyvelerini tüketebiliyoruz makrolar doğrultusunda. Ben bu tarifi yaban mersini ve aronya ile yaptım. İnternetten alıyorum, organik yetiştiricilerden. Bunun yanında siz istiyorsanız damak tadınıza göre frambuaz kullanabilirsiniz. Frenk üzümü kullanabilirsiniz. Yani farklı orman meyveleri de kullanabilirsiniz. Yaklaşık 100-120 gram, 130 gram yine arzu ettiğiniz doğrultuda içine ilave edebilirsiniz. Şimdi geldik çikolata kısmına. Bitter çikolata kullanıyoruz. Ketojenik beslenmede yine makrolar doğrultusunda bitter oranı yüksek çikolata tüketebiliyoruz biliyorsunuz. İşte yani %70'in üzeri 80-90 olursa, ne kadar yüksek olursa bizim için o kadar iyi. Neden? Bitter oranı yüksek demek içerisindeki şeker miktarı daha düşük demek. Bu da ambalajlı gıda. Evet, ben bitteri mesela 9 senedir ketojenik beslenen biri olarak ne zaman tüketiyorum? Haftada 1-2 tane olarak, yani şöyle canım isterse tüketiyorum. Beni ne ketozisten çıkartıyor ne de sistemimi bozuyor. Bu tarifte de bitter kullanıyoruz ama derseniz ki ben dışarıdan hazır çikolata almak istemiyorum. İnternette tarifleri var. Hani çok %100 temiz keto yapmak istiyorum diyorsanız kendi bitlerinizi kendiniz yapabilirsiniz. Kakao alabilirsiniz, yağını alabilirsiniz.
Sıfır şekerle, yani bunların içerisinde de var ama dediğim gibi az var, sistemi bozmuyor. Siz yine sıfır şekerle kendiniz yapabilirsiniz. Bunun yanında bir bilgi vereyim. Aslında internette sıfır şekerle yapan bir yer var. Bütçeniz müsaade ediyorsa, birazcık tuzlu çünkü fiyatları, kaliteli şey her zaman pahalı oluyor biliyorsunuz. Oradan da temin edebilirsiniz. Artık o sizin kendi tercihinize kalmış. Ben az tükettiğim için bu kare kare olan dışarıda markette satılanlardan tercih ediyorum. 3 tane kullanıyoruz, 3 kare kullanıyoruz. Bu arada tarifin detaylı açıklamasını bırakacağım aşağıya. Tarife başlarken ilk yapmamız gereken şey, çikolatalarımızı şöyle mümkün olduğunca parçalarına ayırarak benmari usulü eritmemiz gerekiyor. İlk başta bunu yapıyoruz ki diğer aşamalar bitene kadar erimiş olsun. Benmari usulü çikolatalarımızı eritiyoruz. Bir kabın içerisinde ısıttığımız suyun içine başka bir kapta bırakıyoruz. Çikolatalarımız eriyene kadar biz diğer işlemlere başlayalım. İlk önce kremayı ve labneyi bir kapta yüksek devirde çırpmamız gerekiyor. Onları bir kaba alalım. Ardından labneyi. Şimdi burada şöyle bir nokta var. Biz ketojenik beslenmede bildiğiniz gibi eritritol ve stevia kullanıyoruz keto tatlandırıcı olarak. Ben bu tarifi ilk yaptığımda tam da bu aşamada, bu krema ve labneyi çırpma aşamasında 1 çay bardağı kadar eritritol kullanmıştım. Ancak sonraki yaptığım tariflerde eritritolü kullanmadım. Neden? Çünkü benim damak tadıma göre bitterin verdiği tat bana yetti. Ancak siz damak tadınıza göre arzu ederseniz eritritol ya da stevia kullanabilirsiniz. Ben kullanmıyorum. Mikserle karıştırma işlemine başlıyoruz. Ve karıştırma işlemimiz tamamlandı. Labne ve kremayı koyulaşana kadar yaklaşık 6 ila 7 dakika kadar yüksek devirde çırpmanız gerekiyor. Aksi halde katılaşmıyor. Şöyle göstereyim hemen size. Bakın koyu çeviriyorum, düşmüyor. Bu kıvama gelene kadar çırpmanız gerekiyor. İlk işlem bu. Bir sonraki aşamada kullanacağınız orman meyvelerini ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Meyveleri ilave ettiğimiz karışımı buzdolabında 10 dakika dinlenmesi için bırakıyoruz. Karışımımız 10 dakika buzdolabında bekledi. Şimdi çıkartıp kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kısmı önemli çünkü birazcık kıvam alması gerekiyor. Bir sonraki işlem olarak eriyen çikolatalarımızı ilave edip karıştıracağız. Çikolatamızı karışıma ilave etmeden önce hangi kabın içine koyacaksak yağlı kağıdımızı yerleştiriyoruz. Erittiğimiz çikolatayı karışımın içine ilave ediyoruz. Buradaki karıştırma işleminde çok fazla aşırı şekilde karıştırmadan sadece şöyle homojen bir şekilde karışmasını sağlayıp kalıba alacağız. Gördüğünüz gibi bu kadar yeterli. Ve işte ketojenik tatlımız hazır. Bir gece dolapta bekledikten sonra müthiş oluyor. Çünkü donması gerekiyor. Ama siz ben dayanamam ya bir an önce yemem gerekiyor diyorsanız yine bir minimum 6 saat 8 saat bekletmeniz lazım. Aksi halde böyle yani krema gibi olur, puding gibi olur. Aynı lezzeti vermeyebilir, artık o sizin kendi tercihinize kalmış. Benim yaptığım bir gece dolapta beklemiş hali, gelin hep birlikte kalıbından çıkaralım. Bakın kalıptan çıktığında aynı zamanda da pasta gibi duruyor. Yani işte başlarken bahsettim ya, bir 5 çayının yanında bir kahve sohbetinde bir dilim veyahut da pasta olarak da kullanabilirsiniz. Yani bunun üzerine bir mum tak, tamam bitti gitti işte. Şimdi gelin hep birlikte tadına bakalım. Tatlımızı kesiyoruz. Tadına bakalım. Bakın dilimi çıkardıktan sonraki kısmı da size göstereyim. Bakın kesilmiş hali de içi aynı bu şekilde pasta gibi oluyor. Bunun esas lezzetini veren aslında, yani tamam tabii ki hepsinin birbirine karışımı çok güzel bir lezzet oluyor da şu içindeki yaban mersinlerinin aslında verdiği lezzet çok daha güzel. Çok güzel olmuş. Bak bir şey söyleyeceğim. Ketoysanız zaten bunu beğeneceksiniz de. Buradaki bir tane
tehlikeli nokta var, onu söyleyeyim. Bak abartmayın. Hepsini yemeyin. Bir iki dilimde kalın. Kendim yaptım diye demiyorum. Çok güzel oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Her zaman anlatmak olmaz. Arada da yiyelim diye böyle bir bölüm de çekmiş olduk. Şu an abone sayısı kanalın 500'ü geçti. 1000 aboneye ulaştığımızda sizler de arzu ederseniz yeni bir tarif daha çekeceğim. Kapanışa geçmeden önce ketojenik beslenme ile ilgili bana gönderdiğiniz mesajlardan bir tane konu başlığına dikkat çekmek istiyorum. Özellikle ilk başlangıçta ne yiyeceğim noktasında tekrara düşülebiliyor. Ne yiyeceğim, aynı şeyi yemek istemiyorum, sürekli aynı şeyleri yiyoruz, tek tip beslenmeye mi geçtik gibi soru işaretleri oluşuyor. Instagram sayfamda bahsettiğim üzere günlük ne yiyorum, ne içiyorum storylerde paylaşıyorum. Arzu ederseniz sizler de oradan örnek olsun diye takip edebilirsiniz. Bu hafta kapanışı müdürle yapıyoruz. Müdür benim arkadaşımın kedisi. Çok yakışıklı bir çocuk. Çekimi rahat yapabileyim diye kendisi bana mutfağını açtı. Sizlerin önünde kendisine teşekkür ediyorum. Müdür çok yakışıklı bir çocuk olmakla birlikte kucakta durmaktan fazla hoşlanmıyor. Sizlere bu keto tatlı tadında bir gün diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ketojenik beslenmede baklava, kadayıf, künefe, kazan gibi... Kendinize iyi bakın. Tatlı gibi güzel bir hafta olsun. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.